Dün Aydozer aldatmacasından bahsetmiştim. Yine frekansları kullanarak umut tacirliğinin yapıldığı bir başka kulvardan konuşalım. Bu kesim ise çeşitli 3 basamaklı sayıları kullanarak o hertzte müzik videoları paylaşıyorlar. Çoğu da milyonlarca aboneye sahip doğrulanmış kanallar. Bu mecrada iyi para olduğunu görüp iştah kabaran onlarca fırsatçı her gün aynı konseptli kanallar açıp birbirinin kopyası, sözde şifa kaynağı olan çeşitli hertzlerde videolar yüklüyorlar. Bunların saatlik hatta 10 saatlik uzatılmış versiyonları da var. Milyonlarca insanı kandırıp reklam gelirlerinden korkunç miktarlar kazanıyorlar. Tek yaptıkları birbirlerinin paylaştığı videoları indirip aynı sesi farklı bir arka planla, video kapak fotoğrafıyla ve çok tıklanan anahtar kelimeleri içinde geçirdikleri başlıklarla tekrar YouTube'a yüklemek. Aslında ASMR tarzı yağmur, gök gürültüsü, akan su, rüzgar gibi doğa seslerini yükleyen kanalların da yaptığı aynı şey. Fakat en azından onların insanı sakinleştirdiği bilinen bir şey. Uyku öncesi dinleyip sakinleşenler, panik ataklarını yatıştıranlar, fön makinesi sesiyle bebeğini uyutanlar var. Bebeklerin anne karnında duyduğu bir sese çok benzediği için bebekler kendisini güvende hissedip parasempatik sistemlerini kolayca tetikleyip uykuya dalabiliyorlar. Doğadan gelme canlılar olduğumuz için doğa sesleri bilinç dışımıza doğrudan mesaj verip ruh halimizi değiştirebiliyor. Bu bağlamda bu tarz yağmur, kuş sesi gibi videolar paylaşılması gayet faydalı. Her ne kadar birbirlerinin kopyası kanallar olsalar da. Fakat benim bahsettiğim çeşitli sayılardaki hertzlere dönüştürülmüş müzikler paylaşan kanallar. Odaklanmayı ve yaratıcılığı arttırma, anksiyete yatıştırma, DNA tamiri, kalp çakrası açma, ağrı kesici. Keşke yanına ateş düşürücüsü de ekleselermiş. Genelde o ikisi bir arada olur ilaçlarda. Onu düşünememişler. Ekranda zaten bol bol örneklerini gösteriyor olacağım. Çok spesifik sayılar var. Düzenli olarak aynı sayıları sömürerek video çektiklerini görebilirsiniz. 432 Hz, 528 Hz, 963 Hz. Hatta 963 Hz'i Tanrı'nın frekansı şeklinde paylaşıyorlar. 777 Hz'i de şans getiriyor şeklinde paylaşmışlar. Düzenbazlık olduğu buradan belli. Şans dediğimiz olgu olasılıklar bütünüdür. Bunu frekanslarla tetiklemek gibi bir vaatte bulunmak oldukça abes. Kimileri 440 Hz yerine 432 Hz dinlemenin kulağa çok daha iyi geldiğini ve kendilerini sakinleştirdiklerini söyler. Belki o ses rengini daha çok beğenmişlerdir. Her bir nota farklı bir frekanstadır ve ben farklı notaların gerçekten farklı duyguları tetiklediklerini biliyorum. Bununla ilgili çok detaylı bir videom da var. Müzik aslında nedir adlı. Farklı notaların, enstrümanların ve ses efektlerinin psikolojik etkilerinden bahsediyorum. Kesinlikle bu tınılar evrendeki belirli duygulara karşılık geliyor. Ama bunu 432 Hz, 440 Hz gibi ayırarak şu Hz DNA tamir eder, bu Hz ağrı kesicidir demek bu kadar kolay söylenebilecek bir şey değil. Eminim belirli Hz'ler laboratuvar ortamında kontrollü bir deney yapılsa insanlardaki belli duygulara tekabül ediyor sonucu çıkartırlar günün birinde. Hatta ufak pilot uygulamalar yapan bazı doktorlar da var. TMS deniliyor bu tedavi yöntemine. Ortalama 10 seans boyunca kişiyi koltuğa oturtup kafasına doğru tepeden robot kol gibi bir şey indirerek bireyin başına belli bir mesafe uzaklıkta tutup belirli bir süre bu manyetik dalgaları doğrudan başına yönlendiriyorlar. Bu şekilde depresyon, anksiyete tedavisi yapanlar var. Fakat bilim bu konuda henüz çok yeni ve gerçekten faydası olsa bile çok uzun seanslarla şimdilik sadece kısmi bir başarı elde edilebilmekte. Bu doktorlar da zaten genellikle danışanlarına beklentilerini çok yüksek tutmamaları gerektiğini söylüyorlar. Gelecekte bana kalırsa depresyon, panik atak, anksiyete veya psikolojik bozuklukları birincil ve en etkili yöntem olarak bu şekilde uzaktan hastaların başına frekans vererek tedavi edecekler ve pek çok yan etkiye sahip kötünün iyisi olan geleneksel tedavi yöntemi antidepresanları bayağı bir geri plana atacak. Fakat şu an için klinik ortamda bile frekans videolarının başlıklarında geçen anahtar kelime şifa vaatlerini gerçekleştirmek için TMS yöntemi kalıplaşmış bir tedavi yöntemi olmaktan çok uzak. Daha çok yıllara ihtiyacı var. Zaten bu yüzden genellikle geleneksel antidepresan tedavisinden sonuç alamayan hastalara ikincil bir tedavi yöntemi olarak sunuluyor günümüzde. Sözünü ettiğim gibi bana kalırsa gelecekte birincil yöntem frekanslı tedavi olacak. O zamana kadar size tavsiyem bu tarz 432 gibi sihirli, mucizevi hertzler peşinde koşmak yerine sevdiğiniz bir şarkıyı bir de transpoze yaparak farklı bir nota kararında dinleyin. Emin olun o size bu frekans aldatmacalı videolardan çok daha faydalı olur.